Geçen bölümde aslında yenilen askerleri biraz fışfışlamayla geçti. Çünkü çok fazla dağıldılar askerler kültistler karşısında. Bu bölüm galiba onları da hani nereye yerleştireceğimize bakacağız. E, Hugh Bennington en son sivillerle birlikte bir topluluk kurmuştu. Sanırım kültistlere karşı onlar savaşacaklar. Hugh Bennington'a ne kadar güvenmesek de aslında bir nevi şehirdeki insanların hayatı için onlara da yön göstermek zorundayız. Şimdilik bakalım karşımıza neler gelecek bu bölümde. Biraz daha kırılma noktası olacağını düşünüyorum. Hep birlikte görelim. Devam edelim. Ne kadarımız var? 716 bayağı varmış bu arada. Niye bu kadar çok var ya? Şimdi bir saniye açacağım. Birkaç kült heykelden tutuyor. Tüm köy sakinleri etrafında dua etmek üzere toplandı. Okay. Biraz da sakinlik var gibi. Bu ne? Dallar var. Ortada pencereye döndürülmüş bir totem. Ya buraya doğru yaklaşıyor bunlar ha. Buyurun. İyiyim. Dışarıda tam bir kargaşa var. Tamamen delirmiş. Kendine morfon almak istiyor. Hayal edip morfon ne? Deniz üzerinde uçtum. Uçtum mu? Her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Başka ne gördün o zaman, faydalanalım durumdan. Şehirdeki insanlar tamamen umutsuzluğa kapıldı. Şimdi değersiz olanlar kurtuluş arıyor. Değersiz olanlar en pis yöntemlere başvuracak. Görünüşe göre öyle umutsuzlar ki Morpho'nun elini sıkmaya bile razılar. İşime geri dönmeliyim. Sen beni ürkütüyorsun bu arada. Günaydın arkadaşlar. Evet, sen hiçbir şey vermiyorsun. Balık tuttuk mu bugün? Tabii ki de. Bir tanem olsun. Şerif, sende bir şey var mı? Yok. Burası sıcacık. Sizin ışığınızı yakalım. Aşağı inelim. Sende bir şey var mı? Yok. Kütüphane dedi. Sende bir şey var mı? Sende de yok. Em. Evet, şimdi bir dakika. Yani mantarları çok yemek istemiyorum ama yavaş yavaş azalıyoruz. Balık tutacaktım aslında. Bir balık tutmaya gideyim bakalım ne olacak. Of, havaya bakar mısın? Ya şöyle 4-5 balık tutabilsem çok iyi olur. Balık geldi gibi gördüm. Yanlış görmüşüm. 2. Çok küçük balık geliyor. Bir de şöyle çaprazlama deneyelim. İhtiyacım var. Bu kadar ya. Yok yani. Bilmiyorum. Bir tane balık. Tüh. Evet, şimdi şu da şuraya. Yani mecburen yiyeceğim o mantarlardan. Yok yani, çünkü ihtimal yok. Bu ne, bir akıl sağlığı veriyor. Şunu yiyeyim. Yani şunu da yiyeyim. Güzel akıl sağlığı verdi bunlar. Şunu da yiyeyim. Şimdi bunu içeyim. Okay. Tamam, yani şu bugünü de atlattık. Başka ne var? Bu da mantar. Yani. Mantarlara pek güvenmiyorum. Genel bir kontrol yapalım. Sonra da güne başlayalım. Yok bir şey yok. Temiz. Işığı açtık. Işık açık, yanıyor şeyiniz. Şömineniz. Evet. Bunu da açtık. Dinliyorum. Şehirdeki ana kurumları kontrol altında. Güzel. Port otoriteleri. Zaten Hugh Bennington'a güvenemeyiz yani. Çalışmaya devam edecek. Bazı sorularınız varsa. Yani orduyu hiç tutmuyordum. Ama Hugh Bennington'dan daha iyi. Adamın ne yapacağı belli değil bir kere. En azından ordu yani bu da. Blackport'u alırlarsa tarikatçılar tüm ülkeyi ele geçirebilir. Tüm şehri kontrol edemiyor musunuz? O Bennington ve adamları tahliye istemeyen sakinleri çevresine topladılar. Her paragraf için savaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Virüsün ana karaya yerleşmesine izin vermemek, onu denizde tutmak. Peki.
Bu gece gelen hayatta kalan subaylar sivil konseyin dağılmasına ve sıkı yönetim ilan edilmesine karar verdiler. Tüm ana hizmetler ve stoklar doğrudan kontrol altına alınıyor. Derhal bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Devriyeler kimlik kontrolü yapıyor. İhlalciler... Şehir acil bir tahliye için hazırlanıyor. Toplanma noktaları demiryolu deposu ve fuar alanında açıldı diyor. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Ben ailemi bulması için Hugh Bennington'a söylemiştim. O da adamlarını göndermişti. Büyük ihtimalle bu da iptal oldu yani. Şehir alınmadan ve Bennington adamlarını püskürtmeden sonra şerifin ofisiyle görüştük. Artık sizin davanızla ilgileniyorlar. Ne bulduklarını yakında bildirecekler. Onların iyi olduğundan eminsiniz. Bunu kontrol altında tutuyoruz. Bana güvenin. Yani. Ailemi arayayım 237 de. Kimse benimle uğraşmıyor ki. Kimse ilgilenmiyor yani benim işlerimle. Burada kapana kısıldım. Alo. Ah. Lütfen bu frekansta ailemi bekliyorum. Askerlerin limanda olduğunu duydunuz mu? Tüm frekansları tarıyorum. Faydalı bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Ay üzgünüm. Niye ki? Bir daha arayayım. Şimdi bir daha arayan yok. Şef ne yaptı acaba? Şimdi ihtiyar ayrı, şerif yardımcısı var. Uçak gemisi Tempest var. Şerif var. Şef yok ama. 156 şerif arayayım. Evet. Yok. Yok yani. Bir şey açalım. Bir şey açıp başlayalım ya. Şurayı da bir kontrol edeyim hemen. Temiz. Selam. Hiçbir şey söylemiyorlar, okey. Bunlar gece yardım edebilirler. Bazıları gece yardım ediyor. Umarım yardım ederler. Okey, kolay gelsin o zaman. Başlıyoruz. Gece 12. Dışarıya bakalım. Sakin bugün. Merhabalar, selam. Dinliyorum. Geri çekilirken yerleştirdikleri mayın tarlalarının koordinatlarını verdiler. Okey. Şimdi derinlik haritasına göre gemileri yönlendiriyorum. Şüpheli gemiler Blyton Reef'e yine. Diğer gemiler belirlenen limanlara gidecekler. Eğer liman haritada yoksa Blackport'a, mayın haritalarından kaçının. Mayınları mı temizleyecekler? Evet, mayınları temizlemek için kaynakları olmayacak. Bir gemi oraya girerse ne olur? Cici. Müziğimi niye kapatıyorsun yine? Pekala. Kontrol edelim. Ormanın derinlikleri totem kötü bir ışık. Ya biri var orada. İzliyor beni. Ne var canım, ne var? Heykelin gözleri yeşilimsi bir parıltıyla görünüşe göre büyüdü. Peki. Onu kaybettim. Onun kokusunu artık hissedemiyorum. Sanki karanlığa tamamen karıştı. Yani ikisi de kötü. İkisini de söylemedim gibi. Köydeki tarikatçılar yardım edebileceklerini vaat ettiler. Hayır hayır hayır. Eski tanrıyı kabul. Hayır hayır. Sanırım onları. Hayır, saçmalama. Ah be. Keşke barıştırsaydım. Bu ne hemen daha. Keşke barıştırsaydım gerçekten ya. Kaybettik avcıyı. Tekrar sarayalım. Kültistler. Onlar benim adama Fenerbahçe'sine ulaştılar. Yani Dondualle, hoş geldin. Hızlı şehirden yardım lazım ve onlara benim verebileceğim güç lazım. Morfon nedir? Evet. Morfon bize ember getirdi. Onu adamımızın yakınında kayalıklarda bulduk.
karnı yarılmıştı ve içinden bir şeyler. Ember dediği bu şeyleri dönüştüren işte. Kültüsel adaya saldırdı. Şimdilik sadece çevirdiler. Ember ve dev istemekteyiz. Drake'i gördün mü? O çıplak elleriyle bir ağacı kırabilir. Eğer Blackford'daki insanlar... Bir saniye, bir şey okuyorum. Sağ sol dağıtıyorsun. Seri yerini gösterebiliriz. Blackford'daki insanlarla güçlerimizi birleştirirsek kültistleri yerlerini gösterebiliriz. Bir saniye, bir saniye. Ne oluyor? Ya of! Yine ne? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Sakin. Bitti mi şu an? Ne olur ya. Her yeri çizdi, her yeri dağıttı. Bir şeyler oldu. Feneri de kapatmış çünkü. Tamam, akıl sağlığım yerinde hala da. Çok ağırdı yine ya. Burayı da çizmiş. Tamam. İyi durumdayız. Yardım edebiliyor musun? Sen gece vakti yardım edebiliyor musun? Hayır. Onlar gece vakti yardım edemiyorlar. Şimdi karar vermem gereken bir şey var. Bu herife hiç güvenmiyorum. Yok ya, bu adamı Blyton Reef'e gönder diyor. Blyton Reef burası değil miydi? Gönderemem Blyton Reef'e. Şüpheli gemileri Blyton Reef'e yönlendirin ve kontrol edin. Yok yani, ben bu adamı nereye göndereceğim? Ravens adası. Evet de insanları sen de dönüştürmek istiyorsun. Hayır, seni göndermek istemiyorum oraya. Ne yapacağım? Şüpheli gemi olursa Blight Reef'e gönder diyor. Yani. Cık, nereye göndereceğim bunu ama? Gönderemiyorum. Blackport'a göndereyim. Blackport'a da gönderemiyorum. Kapta. Ne oldu? Tamam. Kültün eline ya da daha kötüsüne şehre geçmemeli. Planın ne? Tüm adayı tek başına mı? Kendini feda etmeyi mi istiyorsun? Onları durdurmanın bir şansı bile var. Tamam. Ve bana bak, yapamam. İyi avlar o zaman. Ya ne yapayım? Doğru yere gönderdim herhalde ben. Adam öldürmeye gönderdim galiba ya. Onun yeri değişmiş. Bir dakika. Geliyorum. Evet. Senden memnun olduğunu söylemek istedim. Askerler buradayken kafiri barındırmamaya doğru bir seçim mi yaptın? Küçük bir hediye mi? Kabul edeyim. Ne verdi küçük hediye?
Kafiri barındırmamayı mı seçtin? Yo, burada adam. Sen benimle bir dua et. Beni bir kutsa. Lütfen. Kültistin beni sevmesi hiç hoş değil yalnız. Ayakkabısı sokak ortasında. Acil. Her şey yolunda mı? Gemide huzursuzluk var. Tamam. Bunu atalım. Dondualle ana olarak kalsın. Bu neymiş? 4. Tamam, sen her yerden geçebiliyorsun yani. Sen şüphelisin ya. Seni Blighter Reef'e götüreceğim ben. Yalnız şöyle geçmen gerekiyor. Mayın var orada çünkü. Şöyle. Ne? Ha, ceza yedim. İlk kez ceza yedim. Sanki biri bana şey mi ödüyor ki? Ne oluyor, ne oluyor? Tamam, mesela. Ses duyuyorum yani. Her şey yoluna girecek. Sadece söylenildiği yere yelken aç ve ne yapman gerekiyorsa onu yap. Tamam. Biri var kapıda. Kim geldi ya? Evet, neden direnmeye devam ediyorsun? Feneri kendine kapattın değil mi? Başka kimseye neden ihtiyacın var? Bana söyle, nihayet yalnız mı kaldın yoksa kalmadın mı? Sen ne düşünüyorsun? Bu senin dünyan değil. Aha! Senin hikayen değil. Benimle gel, seni döndüreceğim. Ne? Peki o zaman belki daha sonra tekrar görüşürüz başka bir yerde. Aa, bu başka biri. Ha, I am not human'daki değil mi bu? Tamam, şimdi şey yaptı. Bu senin hikayen değil diyor. Sürekli gelip kapıyı çalıyor. İnanılmaz bir şey. Gönderme yapmışlar burada I am not human'a. Diyorum, bir yerden tanıdık geliyor bu çünkü yaratık bana. I am not human oyunuyla güzel gönderme olmuş. Evet, bir kahve içeyim. Gemi yok şu an. Ha, var, geldi. Hop. Tamam. Ne oluyor ya? Hizmet sınırları geç. Geç. Gemiyi bulamıyorum sinyalini. Limandan çıkan kayıp turist grubuna dair yazık. Onları ben yanlış yere gönderdim galiba. Dinliyorum. Fener bekçisi, limana çıkmamızla birlikte yoğun bir sise daldık. Lütfen bizi açığa götür. Tamam. Amber sahiplerinin şehre yardım etmek istediğini öğrendik. Bu zor bir anlaşma. Ama bu talih için yeterince zaman kazandırabilir. Uyuşturucu kaçakçılarıyla anlaşma mı yapıyorsunuz? Mahkemeler ve yetkililer bu ara sona erer. İyi de insanlar düzelemeyecek ki. Bunu yapamazsınız. Yani kültistlerden kaçıp gidip de uyuşturucu kaçakçılarıyla mutasyona uğramış insanlarla da sonra yapamazsınız bunu. Aa yani. Bunu mecburen göndereceğiz. Başka bir yere gidemiyor ki. Yani. Al. Ne kadar çok kapı çaldı. Ne oluyor?
Başka bir şey daha mı var orada? Geldim. Dönüşümümüzü zaten başlattık. Artık mutluluk içinde yaşıyoruz. Ve bir sonraki hedefimiz Blackford'daki insanlara mutluluk getirmek. Sen niye kendi düşünceni insanlara empoze etmeye çalışıyorsun? Bir sorarsın, kabul ediyorlarsa yaparsın. Hayır, herkese bunu yaptıracağız diye. Belki mutlu olmak istemiyorlar. Yani evet, Morpho'nun gücünü elde edemedik ama onun olmadan bile insanlara doğru yolu gösterebiliriz. Sana ne oldu demeyeceğim, görüyorum. Şehri yok etmek mi istiyorsun? Ya mutluluk sana göre mutluluk olabilir. Onlara göre değil ama bu yani. Karanlıktan korkmuyoruz. Ne istediğinizi biliyoruz. Jackie için intikam mı istiyorsun? İntikamımdan kurtuldum. Antik bunun üzerine düşünmem için bana güç veriyor. O kadın benim oğlumu çaldı ama ona zarar vermek istemiyorum. Sadece evrenin gerçek doğasını ona göstermek istiyorum. Yok ya. Eleanor'la konuştum. Onun için hala bir şans var mı ki? Onu ne kadar özlüyorum. Aa! O ölüp beni en az bir oğlumu geri getirmek için denize atladı Jackie. İnsanlar balık adam olmak istemiyor. Solungaçlarla mı yoksa akciğerlerle mi nefes aldığının ne farkı var? Cildinin pürüzsüz olması ya da pullarla kaplı olması ne fark eder? Bu bir şey değil yani. Bu body shaming falan yapmıyoruz burada. İnsanlar şu anki hayatlarından memnun oldukları için senin olduğun şeyi seçmek istemiyorlar yani. Bunu neden kabul etmek istemiyorsun? Neden bunu zorluyorsun insanlara? Ölüm insanlar için doğaldır. Yani kadim bize yeni olanaklar sunuyor. Dünyayı değiştirmeme yardım et. Blackford'un insanları bizim bir hastalık olduğumuzu, öylesiniz bence. Onların ve çocuklarının etini yiyeceğimizi düşünüyor. Ama biz sadece yeni bir düzen getiriyoruz. Çatışma ve acıdan uzak bir dünya. İnsanlar ölümlüdür ve bu bize ileriye gitmemizi sağlar. Bu arada çok doğru bir cümle. İnsanlar sadece ölümsüzlük uğruna özgürlüklerini vermeye hazır değiller. Her şey değişiyor Fenerbahçesi. Aileni düşünüp endişelenmiyor musun? Onlar için her şeyi yapmaya hazır değil misin? Eğer onları kurtarmaya şansın olsaydı ne için kurtarmaya? Şeytanla anlaşma yapmayı kabul eder miydin? Buna yönelmez miydin? Eğer onlara en küçük bir zarar verirsen kendi benim yerime koy ve bir daha düşün. Fener büyük bir güç barındırıyor ve sen bu dünyanın nereye döneceğine karar veremiyorsun. Ya tamam, hayatında kimse kalmadığı için böyle yapıyor olabilirsin. Senin için bu yol güzel olabilir. Böyle yaşa ama insanları da buna çevireceğim diye niye ki yani? Niye çevirmek istiyorsun mesela? Böyle yaşasa. Sana kimse karışmıyor burada. Ha, karışıyor. Nükleer yüzünden işte. Onları Blackport'un aptallarını cehaletinden kurtar ve eski olan seni ödüllendirecek. Yok. Böyle bir şey yok yani. Aşırı sessiz. Bunu da düşürmüş bak bak. İstediğin kadar düşür. Henüz bir gemi yok. Var. Gemi var, geldi. Bir döndürdük, frekansı bulamadık. Dinliyorum. Michael Reed kimdi bu ya? Michael Reed. Kötü sürükleniyoruz. Yukarı çıkıyor ya o. O yüzden onu duyuyorum. Burada da var. Ne oluyor yine? Sakin sakin hadi. Hadi. Bir şey yok. 1 2 3 nefes. Yerde bir şey çizmiş yine. Anlaşıldı. Yönergelerinizi bekliyorum. Gemi nasıl? Huzursuzluk var. Doğru. Hi Nakamura. Sen şüphelisin. Seni Blight Reef'e göndereceğim. Michael Reed. Sadece nereden geçmeyeceksin biliyor musun? Şöyle gidebilirsin. Şöyle. Umarım doğru yaptım. Ha, tamam, bir şey yok.
düşen bir şey var. Anteni kapattı ya. Arayalım. Burası kuzey sürüklenmesi. Dinliyorum. Talimatlarınıza uymaya hazırız. Gemide durum ne? Mükemmel. Görüş mesafesi. Okey. Fatima Peabody. ID uyuyor. Gemi kodunuz uyuyor. Sizi istediğiniz yere gönderebilirim. Old Harbor. 15. Sizin için bir sorun yok. Çok küçük yerden gitmemeniz gerekiyor. 15. Sizi şöyle göndereyim. Aynen. Yani şöyle. Değil mi? Bir dakika. Nereden geçecek? Şu aradan geçeceksin. Tamam. Şöyle yani. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kapı çaldı mı? Var mı ses? Dinliyorum. Düşen konteyner. Elizabeth Shaw. Okey. Gemide durum ne? Huzursuzluk var. Rota. Lütfen ne? Bunu konuşmayalım mı? Rota kötü diyor. ID uyuyor. İsim uymuyor. Siz de şüphelisiniz. Sizi Blighted Reef'e gönderiyorum. Yani 16 olduğu için üstten değil, şöyle gideceksin. Evet. Bir şey konuşuyor bak. Evet. Gizli semboller üstünde numara yazıyor diyor. Bunu hiçbir şey yapamıyorum değil mi şu an? Yani yapamıyorum. Gece belki yapılır dedim de. Var mı bir şey? Yok. Var mı? Gemi sinyalimi bekliyor. Şuraya bir bakalım. Bunlar hep yukarıda çiziliyor. Yukarıya sıçıyor yani. Yeni hiçbir şey yok. Tamam. Devam ediyorum. Iraklı milyarder Zayn Osman yeni film şirketini mi kuruyor? Şu an bu mu? Dipteki vampirler olan filmi. Yani... Dinliyorum. Güvenli bir anlaşma. Gemide durum ne? Sakin. Ufuk garip bir şekilde bulanık gözüküyor. Tamam, bir sorun yok. UP Body, ID normal. Tamam, Innsmouth'a gideceksiniz, yani Blackford'a gideceksiniz. 11. Şöyle değil. Şuradan gitmen lazım. Umarım anlaşma yapmazlar ya. Ben Don Dualli ile hiç anlaşma yapmalarını istemiyorum. İnsanları daha kötü yapacaklar. Hiçbir fark yok çünkü. Dinliyorum. Lütfen bir yer belirtin. Gemi sakin, tepki vermiyor. Pekala. Haberi
Ha, Tayelko değil tamam, siz şüphelisiniz. 6 düşük yerlerden gidebilirsiniz demek oluyor bu. Sizin için önünüzde bir engel yok. 3 milimetre bir tek şuralarda engel var. Sandford. Seni Blight Reef'e göndereceğim. Yani şöyle gideceksin. Evet. Hadi bakalım. Size orada bir baksınlar neler var neler yok sizde diye. Felaket uykum geldi. İçtim. Nice. Ha. Duyuyorum. Evet. Onları buldunuz mu? Evinin yanındayım ve o terk edilmiş. Nadine gideceklerdi ama öyle söylemişlerdi. Orada yaklaşık 5 yıldır kimse yaşamıyor mu? Ve hepsi bu değil. Kız kardeşindelerdir belki. Onun kız kardeşi birkaç yıl önce Blackford'dan ayrıldı, Fener bekçisi. Eşiniz burada hiç akrabası kalmadı ama ev iyiydi. Eski bir radyo istasyonu ama her şey kir içinde. Araştırma yaptım, Fener bekçisi. Bu evde 5 yıldır yaşamıyorsun. Ne demek yaşamıyorsun? İşine daha yakın olmak için limanın yakınında bir daire kiralıyordun. Hiçbir meslektaşın ailenizi hiç görmedi. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Senin bana var mı? Yoksa yok mu? O yüzden kalmak istiyoruz diyorlar. Yoksa öldüler mi? Tahliye oldular. Bir umut. Tahliyeler rehberlerle gruplar halinde yapılıyor ve ormana giden herkes kaydediliyor. Ailem... Onlar öldü. Onlar 5 yıl önce öldü. Kent arşivlerinde kayıtları inceledim. İstersen sana gazete küpürü içeren... Evet, istiyorum, gönderir misin? Otoyol 255'te bir kaza. Buna bakamayacağım ya. Blackford'a giden yolda trajik bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde aşırı derecede sarhoş bir sürücü karşı şeride girdi. Karşıdan gelen bir araçla çarpışmanın sonucu bu araç devrildi. Diğer aracın sürücüsü 30'lu yaşlarında bir kadın ve küçük kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Bir dava açıldı ve kazanın koşulları titizlikle araştırılmakta. Karşıdan bir diğer aracın sürücüsü. O zaman muhtarın falan benimle anlaşma yapmaya çalışması ya da bilinmeyenin buymuş demek ki. Onları hayatta tutmak istiyorsan benimle anlaşma yapmak zorundasın dedi. Her şeyi anlatıyor yani. Şu an tüylerim diken diken oldu. Nasıl öyle olabilirler ya? Bunları duydum demeyeceğim. Yani gazete küpüründe paylaştım. Birkaç yıldır yaşıyorsun. Terapi olmadan. Ve bu durumda Fener'in yanına kaçma fırsatı geldiğinde tüm bu anılardan uzakta bu fırsatı düşünmeden yakaladın. Nasıl unutabilirim? Ama birinin sana bunu söylemesi gerekiyordu. Dinlenmeye git. Bunu yeniden sindirmen lazım. Seninle iletişime geçeceğim. İnanamıyorum gerçekten. Şu hale bak. Uyku her şeye iyi gelir sanırım. Bugün günlerden ne olduğunu bilmiyorum. Bilinmeyen tarih diye de yazmış. Neredeyse dışarı çıkmıyorum. Kuleye koyduğum mühürler lambanın gücünü bodrum katına odaklıyor. Orada laboratuvarımda bulduğum kitabı Necronomicon'u yerleştirdim. Kendi başına mühür gibi uyuyan büyük eskinin muazzam gücünü barındırıyor. Gerçeklikler arasında derin okyanusta yatıyor. İhtiyar ve köylüler yüzyıllar boyunca buna ulaşmaya çalıştı. Ne için? Sürekli bir ibadet içinde olmak mı? Aptallar. Hepsi ben işimi bitirdiğimde yok olacak, demiş. Savaş sırasında füze botu Swift batmaktan kıl payı kurtuldu ancak bu savaşın seyrini değiştirmedi ve askeri birlikler yenildi. Garip bir oğlan karanlık varlığın saklandığı bozulmuş bir boyuta açılan bir kapı geçidi açtı. Asker kalıntıları Blackford'da iktidarı ele geçirir. Yerel halkın iç bölgeler acil tahliyesini organize ederler. Bu güzel. Kurye hala bir geleceği olduğunu kabul eder. Neyse ki en yakın arkadaşlarıyla birlikte Fener'de kalmaya karar verir. Kaptan direkt kendini feda etmeyi seçer ama parlayan kristaller üreten yaratığı yok eder. Başka hiç kimse bu iğrençlikten acı çekmemelidir. Fener bekçisi nihayet uzun zamandır kaçtığı her şeyi
Kaçtığı şeyi kabul etmeyi başardı. Ha, kabul ettim. Ha, bu kabullenme artık. Evet. Gerçekten hayatlarını kaybetmişler. Ya hayır be, bu kadarını yapamazsın ya. Ama yani öldüğümüzü biliyordun. İlerlemelisin baba. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Blackport'a taşındın. Bir ay sonra arkanıza araba birkaç kez devrildi. Ertesi sabah bildirildi. O zamana kadar biz artık yoktuk. Bu benim hatam. Senin suçun değil. Sen direksiyon başında değildin. Doğru yani. Bana acı vermedi baba. Her şey sadece sona erdi. Seninle birlikte olmak istedim. Ama anne ve ben başa çıktık. Sen de üstesinden geleceksin. Bizim ölümümüzü kabul ettiğinde ilerleyebileceksin. Ama radyo sohbetlerimiz ne olacak? Bizi karışık frekansta duyduğuna inanmak istedim. Her zaman radyoları sevdim. Biz izci olduğumuzda saatlerce oyuncak telsizlerle konuşuyorduk. O çok komik cızırtılı bir ses çıkarıyor. Kutup ışığı sizi geri getirebilir ama bu zamana kadar savunduğum bütün her şeyi yerle bir eder. Çok kötü yapmışlar ya. Çok kötü karar yani. Asla bir arada olamayacak mıyız? Dünyanın nasıl çalıştığını biliyorsun. Bazen verir, bazen alır. Ama her seferinde öğrenmemiz gereken bir ders verir. Daha iyi olmak için bir ders ve devam etmek için. Baba, uyanman gerekiyor. Bizi hatırla.